Melek Özsoy. Tamam böyle ya. Yok yok zannetmiyorum. Ben de Aydın. Ben de küçükken yani Aydın hayal ederdim. Yani aslında şöyle, gerçekten Yani 13 yaş altı gerçekten. 13 yaş altını yakalayamıyoruz yani. Çünkü veliler zaten şeyde de yazıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'de geçtim. Sonra da bir süredir yapıyorum. Ben kahvemi gelip There's daily sales figures and filings on my desk. You can file them. Evet evet. Bayağı iyi. Ne yapmak? Hayır. Yani mesela hayvanlar falan olur ya eskiden çantalar. Çocukların odaları. O da kaç lira? Yani 4 lira mesela tanesi. Ama bir de hayvan. Bir de bu sene postitliler var. 10 lira, 12 lira. İstanbul ürünler ve başka yere tutacağım. İstanbul ürünleri var ya. İşte don taşı mesaj vereceksiniz çocuğa. Diyorsunuz ki çizgi filmde bu mesaj olsun. O çizgi filmini çekiyor. Karakterini kullanıyor. İşte alt zeminini. Bir dakika. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, çok şükür. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok mersi. Yeni mi geldiniz? Şimdi geldik. Kardan kapıda zaten. Tamam. Geliyorum. Tamam. Mersi. Hoşçakalın.
tasarımıyla ilgili. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Yeni bir o şey. Hey ben dijital her şeye katılıyorum bu arada. Şahane. Çok güzel. Ne yapıyor Tipeez? Şu Tipeez ne yapıyor? Tipeez Türkiye'deki 1 milyon %50 bin çocuğu haber okutuyor, haber yorumlatıyor. Good morning, how are you? Yeah, I did. I'm so tired. So I need to get my presentation set up. Sorry? Yeah, good. How are you? Yes, very well, thank you. How's it going? Ben de baktım, ben de gördüm. Bir şeyler paylaşınca başlamak daha başka bir şey. Daha böyle fiziksel bir bağ. Ama sen biraz daha ediyorsun. Görüyor musun Haymicim? Çünkü Tülay yapacaktı. Görüyor musun Haymicim? Her şey kısmet. Çünkü beyin tümörü oldu ve beyin ameliyatı oldu yani. Yok abi. Direkt saçları kazıdık. Çok şükür. Çok iyi oldu. Bugünden bitirebiliriz hayırlısıyla. Tamam. Ve hoş geldiniz. Gülay Yalçın'dan. Hayır, ağzından bundan daha bir şey geldi. Hakan Sönmez. Ama burada kayacağım. Hakan Bey söylesin. Sönmez o. Dün maille şey yapmıştık.
geldiniz. Hoş geldiniz. Kamil Bey'i bekliyoruz ama. Tamam. Nerede bak? Size bir kart verecekler. Kart alabilir miyim basınla? İki beyefendiye de basın mı? Ver. Açık mı? Açık. Okay. Hello. Good morning, Istanbul. Okay, yeah, it works. Hem maskelerin kullanımı, hem Tipeez'in anlatılması. Dolayısıyla ben shut us down. Bence çocuklar arkadaşlıkta, aşkta çeşitli sıkıntılar yaşıyorlar. Bunun için onlara yardım etmemiz lazım. Çok da. Evet, siteye yolunu koyabiliriz. Sizce? Bence de. Evet, iyi fikir. Kurbi? Bence Tipeez çocuklar için güvenli bir site olur. Bu nedenle bir güvenlik programı geliştirebiliriz. Evet. Peki sitenin adı ne olacak? Tipeez! Sıra geldi birincileri açıklamaya. Canı sıkılan dedektifler! Ama girdiğimde mesela çok beğenmiştim oraya. İlk girdiğimde özellikle çok zaman geçiriyordum. Benim Tipeez'deki lakabım 23 bela. Tipeez'e çok girdim, çok sevdim, çok eğleniyordum. Benim gerçekte adım İnci, Tipeez'de Vahşi Kartal. Merhaba, benim adım Nil. Tipeez'deki lakabım Cesur Kedicik. Adım Univa. Gerçekteki adım İlayda. Begise, Tipeez'deki adım. Gerçek adımsa Begüm. Tipeez'e ben 1 yıl önce başladım. Girince çok eğlenceli olduğunu düşündüm. Bütün arkadaşlarıma da önerdim ve girenler de oldu. Benim adım Zahit. Gerçek adım Selen. Merhaba, ben İrem Sultan. Benim gerçek adım da Bensu. Tipeez'deki lakabım The Sirius. Gerçek adım Furkan. Benim Tipeez'deki lakabım Ayvil 2. Gerçek adım İlayda. Tipeez'i Hürriyet Çocuk Kulübü gazetesindeki reklamdan öğrendim. Benim Tipeez'deki lakabım Zeytin 98. Adım da Zeynep. En çok sevindiğim ödül de Disney Müzik Festivali bileti kazanmıştım arkadaşımla. Ben Tipeez'de moderatörüm. Forum oyunları moderatörüyüm. Öyle. Tipeez lakabım Bateri, gerçek adım Batuhan Erdinç. Tipeez lakabım Pink Sweet, gerçek adım Ezgi. Benim Tipeez lakabım Kara Boncuk, gerçek adım Berel. Tipeez dünyasında geziyordum. Bu arada oyunlarda da ben çok oynuyordum. Oyun oynamayı çok seviyorum bilgisayar oyunlarını. Lakabım O Yılmaz. Tipeez'deki lakabım Megara, gerçek hayatta adım Hayal Rabia Muslu. Tatlıyem'le benim Tipeez'deki adım, gerçek adım Aleyna Ekşioğlu. Tabii ilk zamanlar acemi oluyorsunuz. Bize yeni bilgiler katıldı.
değerli konuklarımız, Türkiye'nin çocuklara ve gençlere yönelik en büyük platformu olan Tipeez.com olarak bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Online Kids Marketing Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Dijital pazarlama sektörünün önde gelen isimlerini buluşturan bu konferansta bu yıl Kidsfluence, yani çocukların satın alma kararlarındaki etkilerini tartışacağız. Hepiniz çevrenizde gözlemlemişsinizdir. Küçük hanımlar ve beyler sepeti kendi istedikleri markalarla doldurmak istiyorlar. Ailelerini bu anlamda yönlendiriyorlar. İşte 1.350.000 üyesi ve ayda 2 milyonu bulan teki ziyaretçi sayısıyla Türkiye'nin en büyük gençlik ve çocuk portalı olan Tipeez.com'da yaptığımız araştırmalarda çocukların satın almada büyük bir etkileri olduğu sonucunu ortaya çıkartıyor. Konferansımız bu yılda birbirinden önemli isimleri ağırlıyor. Türkiye'den ve dünyadan başarı öykülerine imza atmış isimler burada kendi deneyimlerini paylaşacaklar. Dilerseniz onlara bir hoş geldin demek üzere Hürriyet İnternet Grup Başkan Yardımcısı Sayın Erhan Acar'ı ve Tipeez Genel Müdürü, aynı zamanda Hürriyet'in Dijital Reklam Koordinatörü Hami Behar'ı sahneye davet edelim. Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Böyle şov yapacakmış gibi iki kişi sahneye çıktık ama çok fazla konuşmayacağım. Sadece Hürriyet olarak Tipeez'in bizim için anlamını kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. 2009 Kasım ayında başlamış bir hikaye Tipeez bizim için. Ve bu hikaye nasıl başladı ve Tipeez Hürriyet için neden önemli? Her kurum gibi Hürriyet de yeni jenerasyonla nasıl bağ yaratacağını sürekli toplantılarında yıllar boyu konuştu. Konuşmaya da devam ediyor. Ve biz ne yapmalıydık ki çocukların, gençlerin, yeni jenerasyonun düşünce yapısını, DNA'sını çok daha iyi kavrayabilelim ve gelecekteki yayıncılığımızda ve gelecekteki bütün dijital platformlarımızda beslenebilelim. Bu haber yaparak, bir bölüm yaparak, onlara çocuk gazetesi yaparak erişilebilecek kadar kolay bir şey değildi. Çünkü bizler çocukluğumuzda sokaklarda işte bilye oynarken şimdiki jenerasyon iPad'de bilye oynamaya başladı. Bambaşka bir jenerasyon geliyor ve bu insanları bir şekilde, bu çocuklarımızı bir şekilde dünyalarına girmemiz gerekiyordu. Ve bu dünyada eğlenceli olmalıydı. Yaptığımız bütün araştırmalarda, yurt dışındaki bütün araştırmalarımızda Tipeez platformu karşımıza çıktı. Eğlenceli, bilgilendirici, güvenli, kontrol altında tutulan, ebeveynlerin her dakika denetleyebileceği bu platform hoşumuza gitti. Ve Hürriyet'in gelecek yıllarına ilişkin bütün tasarımlarında değerlendirilebilecek bir çocuk ve gençlik portalini yakaladığımızı düşündük. Ve 2009'dan bugüne kadar Türk internetinde Tipeez'in penetrasyonu için uğraştık. Ve bugün gelinen noktada Tipeez sadece, yani bu yıl ikincisi düzenlenen ve ebeveynlerin satın alma alışkanlıklarındaki etkiyi inceleyeceğimiz bu konferansta ben şunu söyleyebilirim ki Tipeez sadece bugün için reklam yapıp geri dönüş almanın ötesinde her markanın içinde yaşaması gereken ve gelecekteki müşterisini, gelecekteki tüketicisini algılayabileceği çok kritik bir platform haline geldi. Bugün 1 milyonun üzerinde üyesiyle bu dünyanın içinde bu çocukların, bu gençlerin bütün düşünce yapılarını, olaylara bakış açılarını, kendileri arasındaki diyaloglarıyla çözümlemek bence şirketlerin ürün ve hizmetlerini geleceğe konumlamakta çok kritik bir nokta. Açıkçası Tipeez, yani evdeki çocuğunuzu sizinle paylaşmadığı duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde nerede paylaşabilirdi? Eğlenceli, güvenilir bir ortamda kendi akranlarıyla paylaşabilirdi. Ve bizler bu güvenli ortamı iyi bir şekilde inceleyip
bu çocuklarla düzgün ilişkileri nasıl geliştirebileceğimizi her zaman kafa yormamız gerekiyordu. Biz Hürriyet olarak bu yola girdik ve şu ana kadar birçok marka da bizimle birlikte girmeye başladı. Bugünkü konferansta gerçekten çok değerli konuşmacılarla çok ışık tutacak konular işlenecek geleceğimize. Sizlere konferansa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ve sözü Haymi Bey'e bırakıyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Vallahi Erhan her şeyi söyledi. Bana çok fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Çok kısaca şunları söylemek istiyorum. 2009'dan beri çıktığımız Tipeez yolunda çok hızlı bir büyüme, hatta beklentimizin üzerinde bir büyüme, bir hızda bir büyüme yakaladık. Planladığımızın üzerinde çok hızlı bir şekilde gelişti platformumuz. Bambaşka bir nesil var ortada. İşte akademisyenler buna Z jenerasyonu, Z nesli veya dijital nesil diye isim veriyorlar. Bu nesil için internet ve web tamamen hayatlarının doğal bir parçası. Testlerini oradan çözüyorlar, sınavlarını oradan takip ediyorlar, arkadaşlıklarını oradan yaşıyorlar. Ergenleştikleri zaman o dönemlerinde ilk aşklarını oradan yaşamaya başlıyorlar. Orada ayrılıyorlar, orada yeni insanlarla tanışıyorlar. Tamamen sosyalleşmelerini web üzerinde yapıyorlar. Bu nesil için internet hayatlarının entegre bir parçası. Böyle bir ortamda bizim gibi markalar tarafında karar vericiler aslında çoğumuz internetten önceki dönemde doğduk ve yetiştik. Dolayısıyla bu süreci çok iyi anlamak bizim için çok önemli. Çünkü bambaşka bir interaktif bir hayat var artık önümüzde. Dijital nesil tamamen engagement odaklı işlere çok meraklı. Kreatif taraflarının gelişmesine, kendilerini daha 6-7 yaşından itibaren ifade etmek onlar için çok önemli. Bugün burada çocukların satın alma kararlarındaki etkilerini detaylarıyla konuşup tartışacağız. İnternet bilgi alınan bir yerden çok artık daha çok içeriğin önem kazandığı, bireysel içeriğin kurumsal içerikle birleştiği, insanların fikirlerini çok daha rahat ifade ettikleri bir yere dönüşüyor. Ve markalar adına karar vericilerin bu sürecin içinde, sosyal medyanın bu yeni dönüşümünün içinde mutlaka çok aktif bir şekilde markalarını dönüştürmeleri gerekiyor. Bu konuda hem yurt içinden hem yurt dışından önemli uzmanları getirdik. Umarım siz de memnun kalırsınız. Size iyi bir konferans diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Erhan Acar'a ve Haymi Behar'a teşekkür ediyoruz konuşmaları için. Bir şey sormak istiyorum. Kaç kişi çocukken Barbie bebekle oynadı? Evet. Arabalar ve silahları soralım. Peki kaç çocuğun Legosu oldu? Evet. Gördüğünüz gibi kadın erkek, kız çocuk, erkek çocuk fark etmeden çocukların genelinde bir Lego alışkanlığı yerleşmiş. Gördüğünüz gibi dünya oyuncak pazarının en önemli markalarından biri Lego ve son 10 yılda bir dijital güç merkezi haline gelmesinde de bir isim çok büyük rol oynadı. Lego Systems Dijital Strateji Müdürü Brent Hill bizimle birlikte olacak. Hill Z kuşağıyla ebeveynleri arasındaki o uçurumun aşılmasında hem kendi deneyimlerini anlatacak hem de stratejik konulara değinecek. Farklı jenerasyonları ortak paydada buluşturan, yine dijital uygulamaların geleneksel mecralara taşınmasındaki rolünü aktaracak bize. Sayın Hill'i sahneye davet ediyoruz. Okay, so am I on? Yeah. Well, good morning, everyone. Everyone always asks the question, what happened to your foot? So I have a variety of answers. Sometimes I say, I was dancing and I fell off my pole. Other times I say, jealous colleagues pushed me down the stairs. But it's actually much more boring than that. I recently bought a house and I was trimming the tree in the backyard and I fell off a ladder and busted my foot. I have like 5 screws in it. So it's a long time getting there. But I want to thank you guys for inviting me. This has been a really wonderful experience, a wonderful journey for me. Because, you know, Lego is doing a lot of amazing stuff when it comes to digital. And I'm very, very fortunate to be part of that.
let me advance here. So, who am I? Well, my name is Brent Hill. I'm responsible for digital strategy and innovation for the LEGO Group. As you can see, I say I focus on front-end innovation and future concepts. So the products that you see in stores today and that you see have them online now, for example, let's take Ninjago, which is one of our what we call our big bangs. You know, it's a really, really important product line for us. It's in the majority of markets, has tremendous marketing support. I've been working on that project digitally for 3 years now. I'm already working on projects going from 2015 through 2020. So what my job is to just figure out what is on the roadmap when it comes to technology and how can we tap into that. You know, Jaime was talking into some very interesting stuff about kids. You know, the kids that we serve today, they've always grown up knowing the internet. They've grown up knowing devices. So they don't see a difference between watching television and then going online and then getting the iPad out. To them, it's just one communication experience. So what I try to do is figure out how can I take advantage of that. I have 15 years experience in the industry. I used to be with Microsoft Corporation, and I worked around the world in New Zealand, Ireland, you know, the US. So I like to think I know what I'm talking about, but a lot of times the people I talk to have no idea what I'm talking about. So I can make stuff up, and that's fine with me. As I said, yeah, I've launched some of the biggest integrated marketing campaigns delivered by LEGO. As I said, I focus on my prior focus has always been on the big bangs. So that, you know, goes anywhere from Power Miners, which we launched in 2009. Atlantis was 2010. Ninjago 2011. Ninjago is the big bang again this year. I'm working on a project I can't really speak about that will be launching in 2013. And then, as I said, going forward. So I work on the big stuff, and the advantage of working on the big stuff is you get like a really huge budget compared to everyone else. So my colleagues are very jealous because I don't just talk about doing stuff, but I'm actually able to do it. And so much of what we do as digital marketers is it all comes down to execution. You can talk about things ad infinitum, but if you don't actually deliver it, you know, what good is it for the kids? So what am I going to be talking about today? Well, the organizing group said, you know, LEGO's had such a digital revolution, and what is it that you guys have done, you know, to really take advantage of digital media and using the digital platforms as a way of communicating with kids? So I'm going to talk about that a little bit, and then also how do we use that as a bridge to talk to parents and kids. You know, the kids are much more tech savvy than their parents are, by and large. And the toy industry, we talk about one of the most important things is pester power. So we want the kids to agitate their parents to get the parents to go out and buy the product. You know, so how do I encourage that? That's really, really important. And then also, what do we do to encourage kids to become the primary marketers for our brand? You know, how do we get kids to talk to one another and to go out and spread the word about what LEGO is? Now, I'm going to intersperse some of this with some fun opportunities to win some little LEGO prizes. So that will be in here. But one thing some people don't know is that the LEGO Group almost went bankrupt several years ago. You know, and it's out there in the media. I don't feel bad about talking about it. We had severe financial problems because we started moving away from what we do best. And what we do best is we sell plastic. At the end of the day, that's how we make our money. So LEGO had to figure out, okay, what are some ways we can cut back? But what are some new areas that we can really embrace? And fortunately, digital has been a really, really good way of us embracing the future, yet still staying very close to our product. Yeah. So, a trivia break, chance to win a prize. Does anyone know what year the first LEGO minifigures were released? Anybody? Okay, well, I'll tell you. Chance, I guess I win the prize. 1978.
was the first year we had Lego minifigures released, of what we consider the classic minifigure today. So, let's go down into the meat of it, the digital revolution. And we really, look at it at being 1998. And that's when we launched Lego Mindstorms. Now, if you're not familiar with Mindstorms, it's a product where you can build robots. So you have software that you put together, you have hardware that you put together, and then you can program those robots to do all kinds of activities. It could be anything as simple as, picking up, a paper cup off the floor to something really, really advanced. And the kits include, a programmable brick computer piece. And that contains the system. And there are thousands and hundreds of thousands of kids every year who participate in these in competitions where they buy the product, they program it to do all kinds of crazy things, and then they go out and compete against each other to see who's going to win. This was our first real foray into what we would consider the digital space, tying the product together with a digital experience. So then we go forward a few years, and in the year 2000, we partnered up with Steven Spielberg to launch Lego Studios. Now, Lego Studios allowed kids to create stop-motion animation of their own. So we sell them a kit that has products and has got the software, etc. And it was the first time we had done any collaboration with Steven Spielberg, and it's not the last. And incidentally, that minifigure you see there was designed by Steven Spielberg. That is him as a minifig. So that's something that we're really, really proud of, because we started doing all these stop-motion animation things, and now you can go to YouTube, and there are millions of Lego stop-motion animation videos that are created by fans. And it's so important for us to really get into the user-generated content to get kids excited about what they can do with their toy and how they can share it with their friends. So let's move forward a few years. Some of you may be familiar with Bionicle. The Bionicle line, it's action figures. And we launched it in 2000, 2001, depending on the market. And, Bionicle was our first real deep narrative product line, where there's a deep story behind it. There's, a tremendous transmedia approach. That's one thing we try to embrace a lot is how can we tie together all those different communication mechanisms like, television and books and magazines and movies, but then also the product and then the website, etc. And Bionicle, I think, was the first time we ever really got that right. It became a tremendous success, not only as a product line for us, but also, more importantly, I think, being selfish, from a digital perspective, Bionicle was huge. We had a tremendous success with it, just tying everything together and actually using Bionicle.com as a true resource hub for all of the information that was out there. And so that's where parents, they would hear their kids talk about this crazy Bionicle product. And so the kids would say, well, yeah, just go to Bionicle.com. You can see why I'm so excited about it. So that was a good, opportunity for us. Let's move forward a few years. Lego Digital Designer and Design by Me. So that's when we decided, okay, let's give kids the opportunity to design their own products that, we don't sell in stores. They can design the products themselves. They can design the packaging. They can create building instructions, and then they can order that product. So they're doing all this stuff online. Now, there have been some occasions where we have taken the product designed by the child, and we will actually sell that product, with the child getting a certain amount of proceeds from the profit of it. So it's been a great, it was a great opportunity. Unfortunately, we've recently closed Lego Digital Designer and Design by Me, but it had a good 10-year, 8-year run. But it was, it's just another example of how, Lego is trying to take advantage of the platform and things that we can do with digital media to engage kids in new ways. And because, we have to compete,
So, the big breakthrough for us came in 2005 when we went into the console game business with a company called TT Games. They're based in the UK, also known as Traveler's Tales. So we released the Lego Star Wars video game, and that video game went on to win Game of the Year from a variety of sources. And based on the success of that, we've launched numerous titles. You know, Star Wars 2, the complete saga, we have Batman, we have Harry Potter. You know, they're great games, and it's a great way of bringing the minifigure to life. And it's one important thing for us is, you know, minifigures are very, very important to children, and they identify with those characters. So that's what we try to do is, you know the kids are spending more and more time online. So how do we actually engage them then in that online space with the physical product that they love so well? So this is when I came into the company in 2006. And, you know, we're doing lots of amazing things, you know, using digital platforms, but they were really disconnected. You know, you've got your video games over here, you have this application over there, etc. But then when you look at Lego.com, it was stagnant. We weren't doing anything exciting on Lego.com, in my opinion. Our traffic was not growing at all. You know, primarily we were just using the website to promote product presentation. But we were not really taking advantage of all the really cool things that you could do with a website. Because we know that kids are going to the website, they want to be entertained. They don't want to read about boring product pages. I mean, that's what the adult does. So, you know, we came in and I'm like, well, how can we really, you know, engage these kids and do something exciting and fun that they'll love? So that was when we really got into advergaming and our first truly interactive experiences for kids. And I'm going to show you some really cool examples of those. So rather than once again producing the digital content that we felt was best for us as a company, I'm like, screw that. You know, let's ask the kids what they want to see on the website. We had never done that before. And, you know, Lego.com has a variety of message boards and forums. And so I went out there and said, look, I come from a software background. I don't come from a children's entertainment background. So you tell me what's going to make a fun website where you will want to come back on a daily basis. For some reason, we had never done that before. But it worked really, really well. So, you know, I took the ideas from the kids and I put those into games. You know, I was working on a project called Exoforce that was really underperforming. You know, I'll share some, you know, some traffic numbers that our goal was to have 750,000 unique users a month. It had been on the market for a year. We were only getting about 350,000 kids a month. And so I went to these kids and I said, what do you want to see? You know, and if you tell me what you want to see, I'll make it for you. So within 6 months, our traffic had grown from 350,000 uniques a month to 1.5 million uniques a month. So it's really significant, and it's just because I asked the kids what they wanted, and I gave it to them. So it was, you know, our Net Promoter Score numbers went through the roof, time on site went through the roof. You know, it's a very simple idea, but it's something that's regularly overlooked. You know, and we were talking over dinner last night. What's so great about marketing to kids is that kids are brutally honest. And if something sucks, they'll say, that sucks. You know, I don't want to play that. Whereas adults, you know, they're too polite to say something like that. And so that's one advantage, I think, that it's a challenge because kids are really honest. But then if you ask them what they want, you give it to them, they really appreciate what you do. And they become your biggest advocates for your brand. So, you know, we got into advergaming quite heavily, and the most successful one that we've done to date was one I'm proud to say that I was the internal owner for, and 42 is a company that we use frequently in the UK. They developed this game for us for an outer space product line called Mars Mission.
you know, Mars mission, you know, it's all about aliens and astronauts fighting against each other. So, you know, we wanted to, you know, create a gaming experience that could be similar to the physical play experience that the boys do. So what we did was we created this insane game that was based on Command and Conquer, but it's a Flash version. We had over 40 levels. We had stupid levels, you know, because kids don't take everything so seriously as we do. So we had, for example, for Christmas, we had a level where Santa Claus crashes on Mars, and all the presents get scattered everywhere. So the astronauts have to go in and collect the presents before the aliens do. You know, it's just something really stupid, but, you know, the kids love that kind of stuff. We had another one where the astronauts are playing against the aliens. They're playing football, you know. And it's, you know, that's how kids play with their toys. Tremendous success. We had a 66% return rate, a 17-minute average play time. For this product, which is, we had never seen numbers like that before on Lego.com. And we still consider it the most successful Flash game we've ever done. But we've moved on to lots of other games. Now this is where it's going to get fun, because I'm going to start showing you some actual examples. So user-generated content. In 2008, we launched the Lego Star Wars movie making contest. So, you know, everybody is a fan of Star Wars, and Star Wars has been a very profitable line for us. But we also wanted to really engage the kids. And, you know, as I said, we have nice budgets to work with, but it's a hell of a lot cheaper for me to let kids create content, you know, because then I can use my budget to help promote that content that they're creating. So we launched the movie making contest. So basically, we said we have 3 different age categories. You go out and create a 3-minute movie or less using your Star Wars products, and then what we will do is we will, you know, give prizes. Our expectations were maybe 100 submissions. We had over 1,000 submissions, and you'll find many of them on YouTube. And they're really, really good. So my friends back here are going to go to a YouTube video so we can watch one of these.